Ders 1. Geri bildirim sanatı. Merhaba Anna, projemi dün gönderdim. Günaydın. Bu konuda ne düşündün? Kendimi oldukça iyi hissettim ama geri bildirimler konusunda gerginim. İşinizle ilgili geri bildirimleri genellikle nasıl ele alıyorsunuz? Bunu eleştiriden ziyade gelişme şansı olarak görmeye çalışıyorum. Olumlu kalmama yardımcı oluyor. Geri bildirimi kabul etmeyi kolay mı buluyorsunuz? Bazen ama çoğu zaman bunu kişisel alıyorum. Duygularımı eleştiriden ayırmaya çalışmam gerekiyor. Objektif kalmanıza ne yardımcı olur? Herkesin gelişmeye açık olduğunu kendime hatırlatıyorum. Bu öğrenme sürecinin bir parçası. Size gerçekten yardımcı olan geri bildirimler aldınız mı? Evet, yöneticim yazma tarzımın açıklığa ihtiyacı olduğunu belirttiğinde. Bunu ciddiye aldım ve becerilerimi geliştirdim. Senden ne haber? Bir zamanlar bir akıl hocam bana sunumlarımda yapıya odaklanmamı tavsiye etmişti. Çok büyük bir fark yarattı. Belirli geri bildirimlerin genel yorumlardan daha yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Özel öneriler bana yapmam gereken net eylemleri veriyor. En yararlı bulduğunuz geri bildirim türü hangisidir? Hem güçlü yönleri hem de geliştirilecek alanları içeren yapıcı geri bildirimleri takdir ediyorum. Dengeli hissettiriyor. Genellikle nasıl geri bildirim istersiniz? Geri bildirimi yönlendirmek için hangi kısım belirsizdi? Gibi spesifik sorular soruyorum. Tepkiye odaklanmaya yardımcı olur. Başkalarına geri bildirim vermek için bir stratejiniz var mı? Öneriler sunmadan önce her zaman olumlu bir şeyle başlarım. Daha destekleyici bir ortam yaratır. Geri bildirim konusunda hiç zor bir konuşma yaptınız mı? Evet, bir arkadaşınıza sunumunun üzerinde çalışılması gerektiğini söylemek zordu. Duygularını incitmekten endişeleniyordum. Zorlu konuşmalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Dürüst ama nazik olmaya çalışıyorum. Empati kurarken net bir şekilde iletişim kurmak önemlidir. Geri bildirimin kişisel gelişim için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Öğrenmenin ve gelişmenin önemli bir parçasıdır. Ders 2. Fitness yolculukları. Hey Anna, son zamanlarda farklı egzersiz rutinlerini araştırıyorum. Kulağa ilginç geliyor. Ne tür egzersizler denediniz? Yoga, kuvvet antrenmanı ve hatta bazı dans antrenmanlarını denedim. Aynı şekilde, en çok neyden keyif alırsınız? Yogayı gerçekten seviyorum. Rahatlamama yardımcı oluyor ve esnekliğimi artırıyor. Özellikle hoşunuza giden herhangi bir rutin buldunuz mu? Güç antrenmanlarından keyif alıyorum. Gücümdeki ilerlemeyi görmek güç veriyor. Peki ya dans antrenmanları? Çok eğlenceliler. Egzersiz yaparken bir parti gibi hissettiriyor. Belirli bir dans stilini denediniz mi? Zumba'yı bir kez denedim ve muhteşemdi. Ne kadar kardiyo yaptığımı bilmiyordum. Zumba'nın en sevdiğiniz yönü nedir? Neşeli müzik. Beni motive ediyor ve enerji veriyor. Genellikle yalnız mı yoksa arkadaşlarınızla mı egzersiz yaparsınız? Arkadaşlarla çalışmayı tercih ederim. Daha keyifli hale getiriyor. Senden ne haber? Aynı şekilde, bir antrenman arkadaşımın olması beni sorumlu tutuyor. Düzenli bir antrenman programınız var mı?
Haftada 3 veya 4 kez yapmaya çalışıyorum. Tutarlılığın korunmasına yardımcı olur. Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsunuz? Haftada en az 5 kez kardiyo ve kuvvet antrenmanını birleştirmeyi hedefliyorum. Zor günlerde nasıl motive olursunuz? Kendime hedeflerimi ve egzersiz yapmanın faydalarını hatırlatıyorum. Başa çıkma stratejiniz nedir? Mini hedefler koymayı ve onlara ulaştığımda kendimi ödüllendirmeyi seviyorum. Eğlenceli bir unsur ekler. Fitness yolculuğunuzda hiç zorluklarla karşılaştınız mı? Evet, yoğun zamanlarda rutini sürdürmekte zorlandım. Zorlukların üstesinden nasıl geldiniz? Esnek olmayı ve antrenmanlarımı programıma göre ayarlamayı öğrendim. Önemli olan neyin işe yaradığını bulmak. Fitness yolculuğuna başlayan birine vereceğiniz tavsiyelerden biri nedir? Küçük başlayın ve hoşunuza giden aktiviteleri bulun. Bu şekilde buna bağlı kalmak daha kolay. Ne önerirsiniz? Ders 3. Yemek pişirme maceraları. Hey Anna, yumurta, fıstık ve limonla yeni bir tarif yapmayı planlıyorum. Bu yeterince kolay geliyor. Herhangi bir özel malzemeye ihtiyacımız var mı? Sadece bu üçü, artı biraz baharat. Güzel bir lezzet kombinasyonu oluşturacağını düşünüyorum. Hiç limonla yemek pişirdin mi? Evet. Yemeklere lezzetli bir tekme katmasını seviyorum. Taze malzemelerle yemek pişirmenin en çok neyini seviyorsunuz? Taze malzemeler lezzette büyük fark yaratıyor. Üstelik daha sağlıklılar. Yemek yapmayı en sevdiğiniz taze malzeme hangisi? Bitkilerle, özellikle de fesleğenle yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çok fazla aroma ve lezzet katıyor. Tariflerinizde taze otlar kullanmayı denediniz mi? Kesinlikle. Salsada kişniş kullandım ve yemeği gerçekten aydınlatıyor. Denemek istediğiniz şifalı bitkiler var mı? Biberiyeyi denemek isterim. Kavrulmuş sebzelerle iyi uyum sağladığını duydum. Yemek yapmaya yeni başlayan birine hangi yemeği önerirsiniz? Kızartma harika. Hızlıdır ve herhangi bir sebze ve proteinle kişiselleştirebilirsiniz. Yapabileceğiniz bir yemek var mı? Basit domates soslu makarna yapmayı seviyorum. Çok kolay ve her zaman lezzetli. Ne pişireceğinize genellikle nasıl karar verirsiniz? Genellikle hangi malzemelere sahip olduğumu kontrol ediyorum ve ardından bunları kullanan tarifleri araştırıyorum. Yaratıcı olmak eğlenceli. Stratejiniz nedir? Haftalık öğünlerimi planlamayı seviyorum. Zaman kazandırıyor ve daha sağlıklı beslenmeme yardımcı oluyor. Hiç yemek hazırladınız mı? Evet denedim. Özellikle yoğun haftalarda hazır yemek bulundurmak faydalıdır. Önceden ne hazırlamaktan hoşlanırsınız? Sık sık kinoa veya pirinç gibi tahılları pişirip sebzeleri kızartırım. Hafta boyunca karıştırmak ve eşleştirmek kolaydır. Yeni mutfaklar denemeyi düşündünüz mü? Kesinlikle. Son zamanlarda Tayland mutfağını merak ediyorum. Lezzetler canlı görünüyor. En çok hangi mutfağı seversiniz? Akdeniz yemeklerini seviyorum. Taze malzemeler ve cesur tatlar muhteşem. Yakında Tayland yemekleri pişirmeyi deneyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Umarım. Köri ve Çin böreği yapmayı keşfetmeyi çok isterim. Kulağa eğlenceli bir meydan okuma gibi geliyor.
Pişirmeyi öğrenmek isteyeceğiniz yemek hangisi? Ders 4. Kariyer seçeneklerini keşfetmek. Hey Anna, son zamanlarda gelecekteki kariyer seçeneklerini düşünüyorum. Olasılıklar sonsuzdur. Bu çok heyecan verici. Ne tür işleri düşündünüz? Mimar olmayı düşündüm ama aynı zamanda duvarcı olmak gibi daha pratik işler de ilgimi çekiyor. Senden ne haber? Grafik tasarım gibi yaratıcı alanları düşündüm. Ama aynı zamanda öğretmenlikle de ilgileniyorum. Yaratıcı işlerin daha tatmin edici olduğunu düşünüyor musunuz? Olabilir. Ancak tatminin gerçekten kişisel tutkuya bağlı olduğunu düşünüyorum. Sizi öğretmenliğe çeken şey nedir? Bilgiyi paylaşmayı ve başkalarının büyümesine yardımcı olmayı seviyorum. Öğrencilerin başarılı olduğunu görmek ödüllendirici. Bir işi neyin tatmin edici kıldığını hiç düşündünüz mü? Evet, yaptığınız işten keyif almanın ve bir fark yarattığınızı hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik için hangi becerilerin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Sabır ve iletişim çok önemlidir. Farklı öğrenme stillerine uyarlanabilir olmak da önemlidir. Bir mimar için hangi becerilerin hayati önem taşıdığını düşünüyorsunuz? Yaratıcılık ve detaylara dikkat çok önemlidir. Mimarların mekanları etkili bir şekilde görselleştirmeleri gerekiyor. Bir takımda çalışmaktan hoşlanacağınızı mı yoksa solo çalışmayı mı tercih edeceğinizi düşünüyorsunuz? Takım çalışmasından keyif alıyorum. Başkalarıyla işbirliği yapmak harika fikirlere yol açabilir. Grup projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes eşit katkıda bulunduğu sürece ben de onları seviyorum. Bazıları üzerlerine düşeni yapmadığında sinir bozucu olabilir. Zorlu grup deneyimleriniz oldu mu? Evet, bir zamanlar iyi iletişim kuramayan biriyle çalıştım. Projeyi zorlaştırdı. Grup ortamlarındaki çatışmaları genellikle nasıl ele alıyorsunuz? Sorunları doğrudan ve sakin bir şekilde ele almaya çalışıyorum. Açık iletişim yanlış anlamaların çözülmesine yardımcı olur. Stajların kariyer seçeneklerini keşfetme açısından değerli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Uygulamalı deneyim ve çalışma ortamının tadına varılmasını sağlarlar. Staj yapmayı düşündünüz mü? Evet, bana uygun olup olmadığını görmek için mimarlık alanında staj yapmayı çok isterim. Senden ne haber? Eğitim alanında staj arıyorum. Öğretmenliğin gerçekte nasıl bir şey olduğuna dair bana daha iyi bir fikir verirdi. Stajdan öğrenmeyi umduğunuz şey nedir? Mimarların karşılaştığı günlük sorumlulukları ve zorlukları anlamak isterim. Bilinçli bir karar vermeme yardımcı olur. Ders 5. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Hey Anna, diyetimde şekeri ve işlenmiş gıdalar azaltmaya çalışıyorum. Bu harika bir hedef. İlerlemenizi takip ediyor musunuz? Evet, yemeklerimi kaydetmek için bir uygulama kullanmaya başladım. Sorumlu kalmama gerçekten yardımcı oluyor. Senden ne haber? Benzer bir şey yapıyordum ama yemek günlüğünü tercih ediyorum. Bunu yazmak daha kişisel hissettiriyor. Uygulamanın kullanımını kolay buluyor musunuz? Öyle. Bana beslenmem hakkında fikir vermesini seviyorum. Daha sağlıklı beslenmeye başladığınızdan beri herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Kesinlikle. Daha fazla enerjim var ve daha az halsiz hissediyorum. Yemeğin ruh halimizi ve enerji seviyemizi nasıl etkilediği şaşırtıcı. Hangi değişiklikleri fark ettiniz?
Ayrıca kendimi daha enerjik ve daha az şişkin hissettim. Bu cesaret verici. Favori sağlıklı tarifleriniz var mı? Evet, bol sebzeli kinoa salatası yapmayı seviyorum. Ferahlatıcı ve doyurucu. Beğendiğiniz bir tarif nedir? Ispanak, muz ve badem sütüyle smoothie'ler yapıyorum. Lezzetli ve hızlılar. Son zamanlarda yeni yiyecekler denediniz mi? Az önce nohutlu makarnayı denedim ve şaşırtıcı derecede iyiydi. Normal makarnaya harika bir alternatif. Alternatif içerikleri araştırdınız mı? Normal pirinç yerine karnabahar pilavı kullanmaya başladım. Karbonhidrat oranı daha düşük ve çok yönlü. Sağlıklı beslenmeye devam etmenin zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Özellikle meşgul olduğunuzda veya sağlıksız atıştırmalıkların cazibesine kapıldığında, bu zorlayıcı olabilir. İştahla nasıl başa çıkıyorsunuz? Fındık veya meyve gibi sağlıklı atıştırmalıkları elimde bulundurmaya çalışıyorum. İştahımı engellemeye yardımcı oluyorlar. Sizin için hangi stratejiler işe yarıyor? Ara sıra kendime küçük bir ikramda bulunmama izin veriyorum. Yoksunluk hissetmekten kaçınmama yardımcı oluyor. Sağlıklı beslenme yolculuğunuz için belirli hedefler belirlediniz mi? Evde daha sık yemek yapmayı ve her hafta yeni tarifler denemeyi hedefliyorum. İşleri heyecanlı tutuyor. Hedefiniz nedir? Diyetime daha fazla bitki bazlı yemek eklemek istiyorum. Sağlığıma faydalı olacağını düşünüyorum. İlerlemenizi nasıl kutlamayı planlıyorsunuz? Sağlıklı bir restoranda kendime güzel bir yemek ısmarlayabilirim. Kendimi ödüllendirmenin iyi bir yolu. Senden ne haber? Ders 6. Mülakatlara hazırlık. Hey Anna, yaklaşan iş görüşmem için beyin fırtınası yapıyorum ve prova yapıyorum. Bu harika. Ne tür sorulara hazırlanıyorsunuz? Sık sorulan sorulara odaklanıyorum ama beklenmedik soruları da sorabileceklerini biliyorum. Bunlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Yaratıcı düşünmeye çalışıyorum. Bazen şaşırtıcı şekillerde güçlü ve zayıf yönlerinizi sorarlar. Zor soruları ele almak için bir stratejiniz var mı? Sakin kalmaya ve yanıt vermeden önce biraz düşünmeye çalışıyorum. Düşüncelerimi daha iyi ifade etmeme yardımcı oluyor. Senden ne haber? Davranışsal sorular için STAR yöntemini kullanmayı seviyorum. Durum, görev, eylem ve sonuç anlamına gelir. Bunu duydun mu? Evet, sağlam bir yaklaşım. Cevaplarınızı net bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur. Bunu hangi soru örneği için kullanacaksınız? Bana bir zorluğun üstesinden geldiğin bir zamanı anlat gibi bir soru. Problem çözme becerilerini sergilemek için mükemmel. Geçmiş işlerinizde herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Bir zamanlar bir takımı yönetirken sıkı bir teslim tarihine uymak zorunda kaldım. Bana önceliklendirme konusunda çok şey öğretti. Üstesinden geldiğiniz zorluk nedir? Sınırlı kaynaklarla büyük bir etkinliği koordine etmek zorunda kaldım. Nasıl becerikli olacağımı ve kendi ayaklarım üzerinde düşünebileceğimi öğrendim. Bir röportajda kültürel uyumun önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Kendinizi rahat hissedeceğiniz ve değerlere uygun bir iş yeri bulmak çok önemlidir. Bir şirketin uygun olup olmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kültürlerini internetten araştırıyorum ve röportaj sırasında soruyorum. Bana daha net bir resim veriyor. Ne tür bir şirket kültürünü tercih edersiniz?
Fikirlerin açıkça paylaşıldığı, işbirliğine dayalı ve yenilikçi bir ortamı seviyorum. Yaratıcılığı teşvik eder. İdeal çalışma ortamınız nedir? Destekleyici ve kapsayıcı bir kültürü tercih ederim. Ekip çalışmasını daha keyifli ve üretken hale getirir. Röportajınız için herhangi bir özel beceri üzerinde çalıştınız mı? Evet, iletişim becerilerim ve beden dilim üzerinde çalışıyorum. İyi bir izlenim bırakmak için önemlidirler. Mülakatlarda başarı için başka nelerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Güven çok önemlidir. Görüşmeciye yeteneklerinize inandığınızı gösterir. Bir röportajdan önce güveninizi nasıl artırırsınız? Kendime başarılarımı hatırlatıyorum ve başarıyı görselleştiriyorum. Kendimi hazırlıklı ve parlamaya hazır hissetmeme yardımcı oluyor. Ders 7. Tarihi keşfetmek. Hey Anna, az önce 1822 yılında Fransa'nın küçük bir kasabasında doğan Castillo adında büyüleyici bir tarihi şahsiyetin hikayesini okudum. Bu çok ilginç geliyor. Castillo'yu tarihte öne çıkaran şey neydi? Etkili bir sanatçı ve düşünürdü. Çalışmalarının o zamanın sanat hareketi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Onun hakkında daha önce bir şeyler duydun mu? Hayır, yapmadım. Ne tür bir sanat yarattı? Işığı ve rengi benzersiz şekillerde yakalayarak empresyonizme odaklandı. Empresyonist sanattan hoşlanıyor musunuz? Evet, canlı renkleri ve uyandırdıkları duyguları seviyorum. Favori empresyonist sanatçınız var mı? Monet kesinlikle favorilerimden biri. Nilüfer serisi nefes kesici. Senden ne haber? Bale resimlerinden dolayı Degas'a hayranım. Hareketi çok güzel yakalıyorlar. Castillo'nun geçmişinin çalışmalarını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Küçük bir kasabada büyümek ona muhtemelen hayata ve doğaya dair benzersiz bir bakış açısı kazandırdı. Sanatçıların çevrelerine göre mi şekillendiğini düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Bir sanatçının çevresi onun temalarına ve tarzlarına ilham verebilir. Hiç sanat müzesini ziyaret ettiniz mi? Evet, Paris'teki Louvre'u ziyaret ettim. Bu kadar çok ikonik parçayı şahsen görmek muhteşemdi. Senden ne haber? New York'taki Modern Sanat Müzesi'ne gittim. Çağdaş sanatın çeşitliliği büyüleyiciydi. Hangi parça sizde güçlü bir etki bıraktı? Mona Lisa'yı yakından görmek unutulmazdı. İfadesindeki detay büyüleyici. Ziyaretlerinizden favori bir parçanız var mı? Bir sokak sanatçısının yaptığı büyük bir duvar resmini sevdim. Renkler ve sosyal mesajlar güçlüydü. Sanatın toplumu nasıl etkileyebileceğini düşünüyorsunuz? Sanat değişime ilham verebilir ve düşünceyi teşvik edebilir. Genellikle sosyal sorunları yansıtır ve diyaloğu teşvik eder. Sanatın hayatınızda nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsunuz? Benim için ilham ve rahatlama kaynağı. Rahatlamam gerektiğinde sıklıkla sanata başvuruyorum. Sanatı kendiniz mi yaratıyorsunuz? Eskiz çizmekle uğraşıyorum ama daha çok hayranıyım. Duyguları ifade etmenin harika bir yolu. Senden ne haber? Ders 8. Hafta sonu planları. Hey Anna, bu hafta sonu sanat atölyemizi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Kabul ettim. Eğlenceli bir deneyim olacak.
En çok heyecanlandığınız şey nedir? Yeni teknikleri denemek için sabırsızlanıyorum. Harika eğitmenlerin olacağını duydum. Senden ne haber? Diğer sanatçılarla tanışıp fikir alışverişinde bulunacağım için heyecanlıyım. Yaratıcı insanlarla bağlantı kurmak her zaman ilham vericidir. Benzer bir çalıştaya hiç katıldınız mı? Evet, geçen sene sulu boya resim ağırlıklı bir yere gitmiştim. Göz açıcı bir deneyimdi. Genellikle ne tür sanat eserleri yaratırsınız? Esas olarak akriliklerle çalışıyorum ama atölyede farklı ortamlar denemeye de hevesliyim. Favori bir ortamınız var mı? Kara kalem çiziminden keyif alıyorum. Yarattığı kontrast o kadar çarpıcı ki. Herhangi bir özel malzeme getirmeyi planlıyor musunuz? Akrilik boyalarımı ve birkaç fırçamı getireceğim. Fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Senden ne haber? Eskiz defterimi ve biraz kömür getireceğim. Süreci yakalamak istiyorum. Atölyede tamamen yeni bir şey deneyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Karışık medyayı keşfetmeyi umuyorum. Benim için yeni yaratıcı yollar açabilir. Bu yıl sanatınız için herhangi bir hedef belirlediniz mi? Kompozisyon becerilerimi geliştirmeye odaklanmak istiyorum. Daha da geliştirmek istediğim bir alan. Amacınız nedir? Bir hikaye anlatan bir dizi resim yaratmak istiyorum. Zorlu ama heyecan verici bir proje. Sanat yaratmak için nasıl motive olursunuz? İlham almak için sosyal medyada diğer sanatçıları takip ediyorum. Farklı bakış açıları ve tarzları görmeme yardımcı oluyor. Motivasyon için neler yapıyorsunuz? Sık sık galerileri veya doğayı ziyaret ediyorum. Güzelliklerle çevrili olmak yaratıcılığımı yeniden canlandırıyor. Atölyeye başka birini davet etmeyi planlıyor musunuz? Sanatla ilgilenen birkaç arkadaşımı davet ettim. Onlarla bu deneyimi paylaşmak güzel olacak. Yanında kimseyi getiriyor musun? Evet, resim yapmaya yeni başlayan arkadaşımı getiriyorum. Sanırım buna bayılacak. Çalıştay'dan ne öğrenmeyi umuyorsunuz? Umarım çalışmalarımla ilgili yeni teknikler ve belki de yapıcı geri bildirimler kazanırım. Senden ne haber? Ders 9. İnançları keşfetmek. Hey Anna, son zamanlarda inançlar ve değerler üzerinde düşünüyorum. Hayatlarımızı nasıl şekillendirdikleri büyüleyici. Gerçekten öyle. Bazı insanlar inançlarında ilahi sıfatları sezerler. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Rahatlık ve rehberlik sağlayabileceğine inanıyorum. Ancak farklı yorumların nasıl ortaya çıktığını görmek ilginç. Sizi şaşırtan inançlarla karşılaştınız mı? Evet, geleneksel dini uygulamalardan ziyade anlamı doğada bulan insanlarla tanıştım. Ferahlatıcı. Kişisel deneyimlerin inançları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Çok büyük bir rol oynuyorlar. Yaşam deneyimleri inandıklarımıza meydan okuyabilir veya onları güçlendirebilir. Bakış açınızı değiştiren herhangi bir deneyiminiz oldu mu? Kesinlikle. Seyahat etmek bana farklı kültürleri ve inançları takdir etmeyi öğretti. Zihnimi açtı. Senden ne haber? Yurt dışında gönüllü olarak benzer bir deneyim yaşadım. Hepimizin birbirine ne kadar bağlı olduğunu anlamamı sağladı.
Farklı inançları anlamada empatinin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Empati, dünyayı başkalarının gözlerinden görmemize yardımcı olur. Saygı ve anlayışı geliştirir. Günlük yaşamınızda empatiyi nasıl uygularsınız? İnsanlar görüşlerini paylaştığında aktif olarak dinlemeye çalışıyorum. Onların deneyimlerini anlamama yardımcı oluyor. Yaklaşımınız nedir? Daha derin konuşmaları teşvik etmek için açık uçlu sorular soruyorum. Çoğu zaman anlamlı tartışmalara yol açar. Bazen inançlara meydan okumanın gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, inançları sorgulamak büyümeye ve daha derin anlayışa yol açabilir. Açık fikirli kalmak önemlidir. Hiç önemli bir konuda fikrinizi değiştirdiniz mi? Bazı sosyal konularda katı bir bakış açım vardı. Ama arkadaşlarımla yaptığım tartışmalar farklı tarafları görmemi sağladı. Aydınlatıcıydı. Güçlü bir şekilde sahip olduğunuz inanç nedir? İyiliğin gücüne çok inanıyorum. Küçük eylemlerin büyük etkileri olabilir. Senden ne haber? Yaşam boyu öğrenmeye inanıyorum. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler vardır ve bu, hayatı heyecanlı kılar. İnançların toplumları nasıl şekillendirebileceğini düşünüyorsunuz. Aidiyet duygusu ve ortak değerler yaratırlar. Ancak yanlış anlaşılırsa bölünmeye de yol açabilirler. Bu boşlukları nasıl kapatabiliriz? Diyalog ve anlayışı teşvik ederek. İnsanların inançlarını ifade etme konusunda kendilerini güvende hissedecekleri alanlar yaratmak hayati önem taşıyor. İnançlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek istediğiniz şey nedir? Bilim ve maneviyatın kesişimini keşfetmeyi çok isterim. Pek çok sorunun olduğu büyüleyici bir alan. Derson, mutfak favorileri. Hey Anna, en çok Meksika yemeklerini severim. Ah, ben de onu seviyorum. Cesur tatlar muhteşem. En sevdiğiniz yemek hangisi? Tacos kesinlikle listemin başında yer alıyor. Ne kadar çok yönlü olduklarını seviyorum. Senden ne haber? Enchiladas'a karşı koyamıyorum. Peynir ve sosun uyumu tek kelimeyle mükemmel. Hiç bunları evde yapmayı denediniz mi? Ben var. Biraz zorluydu ama değdi. Ev yapımı sos büyük fark yaratıyor. Sık sık Meksika yemeği pişirir misiniz? Yapmaya çalışıyorum. Farklı tarifler denemeyi seviyorum. Son zamanlarda yeni yemekler keşfettiniz mi? Evet, yakın zamanda chiles rellenos yapmayı denedim. Biber dolması çok lezzetli. Hiç onları denedin mi? Ben var. Çok lezzetliler. Onları harika yapmanın anahtarının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Taze malzeme kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lezzetleri gerçekten arttırıyor. Eklemeyi sevdiğiniz gizli bir malzemeniz var mı? Ben bir miktar limon eklemeyi seviyorum. Yemeği aydınlatır. Yemeklerinizi genellikle nasıl baharatlarsınız? Farklı biber türlerini kullanmayı seviyorum. Güzel bir vuruş ekliyorlar. Baharatlı yiyecekleri mi tercih edersiniz? Evet, ama aynı zamanda lezzetleri dengelemeyi de seviyorum. Biraz sıcaklık ve biraz tatlılık mükemmel olabilir. Yediğiniz en baharatlı şey nedir? Bir keresinde hayalet biber sosu denemiştim. Çok şiddetliydi. Peki ya sen?
Beni terleten baharatlı bir köri yedim. Ama çok iyiydi. Daha baharatlı bir yemeği kaldırabileceğini mi düşünüyorsun? Ben de öyle düşünmek isterim. Her şey doğru dengeyi bulmakla ilgili. Baharatlı yiyeceklerin yanına giderken tercih edeceğiniz içecek hangisi? Genellikle canlandırıcı agua fresca'ya giderim. Serinlemenin mükemmel yolu. Neyi tercih edersiniz? İyi bir horçatayı seviyorum. Kremsilik baharatı iyi tamamlıyor. Hiç Meksika yemeği için dışarıda yemek yediniz mi? Evet, yeni restoranlar keşfetmeyi seviyorum. Farklı yöresel yemekleri keşfetmenin harika bir yolu. Herhangi bir gizli mücevher buldunuz mu? Mahallemde harika sokak tacoları yapan küçük bir taco dükkanı var. Bu benim en sevdiğim yer. En sevdiğiniz restoran hangisi? Otantik köstebek sosu yapan bir yer buldum. Zengin ve lezzetli. Sizce bir restoranı öne çıkaran şey nedir? Kaliteli malzemeler ve sıcak bir atmosfer çok önemlidir. Yemek deneyimini özel kılıyor. Ders 11. Hikayeleri paylaşmak. Merhaba Anna. Son zamanlarda bir kısa hikaye üzerinde çalışıyorum. Bunu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Bu heyecan verici geliyor. Konu ne? Bu, gizli bir hazineyi içeren bir gizemdir. Gerilim yaratmayı seviyorum. Peki ya sen? Sen de yazar mısın? Evet, şiir yazmaktan keyif alıyorum. Duygularımı benzersiz bir şekilde ifade etmemi sağlıyor. Hikayelerinize neler ilham veriyor? Günlük hayattan ve tanıştığım ilginç insanlardan ilham alıyorum. Şiirlerinize nasıl ilham buluyorsunuz? Doğa bana sıklıkla ilham veriyor. Güzel bir gün batımı ya da sessiz bir an bir şiiri tetikleyebilir. Hiç şiir yazdınız mı? Denedim ama zorlayıcı buluyorum. Birkaç satırda duyguları nasıl yansıttığınıza hayranım. Yazdığınız en sevdiğiniz şiir hangisi? Değişen mevsimler hakkında bir tane yazdım. Dönüşümün güzelliğini yansıtır. Yazdığınız favori bir hikayeniz var mı? Evet, uzun süredir kayıp olan bir günlüğü keşfeden yaşlı bir adamla ilgili bir hikaye var. Anılar ve pişmanlıklarla ilgili. Şiirlerinizde hangi temaları keşfetmeyi seviyorsunuz? Sık sık aşk ve kimlik hakkında yazıyorum. Bunlar birçok kişide yankı uyandıran evrensel deneyimlerdir. Hikaye anlatmanın kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Yazmak düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi yansıtmamızı sağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videolarımıza ve kanallarımıza abone olun, beğenin ve paylaşın.